Herkese merhaba. Bugün hepimizin ilaç dolabında bulunan ama çoğu zaman göz ardı ettiğimiz çok önemli bir konuya dalıyoruz, ilaç alerjileri. Bu gerçekten de sandığımızdan çok daha yaygın ve ciddi bir risk. Şimdi size direkt bir soru. Daha önce defalarca, belki yüzlerce kez kullandığınız bir ilaca karşı birdenbire alerji geliştirebilir misiniz? Mesela o baş ağrınız için hep aldığınız ağrı kesici. Yıllardır kullanıyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Bu sonsuza dek güvende olduğunuz anlamına gelir mi? Cevap, belki de pek çoğumuzu şaşırtacak ama kocaman bir evet. İşte bu, o meşhur daha önce kullandım yanılgısı. Eminim hepimiz duymuşuzdur ya da söylemişizdir. Ben bunu hep kullanırım, bir şey olmaz. Ama işin aslı öyle değil. Aslında tam tersi bile olabilir. Bir ilacı ne kadar sık kullanırsanız, bağışıklık sisteminizin ona karşı bir hassasiyet, bir nevi gıcıklık geliştirme ihtimali o kadar artıyor. Peki ama nasıl oluyor bu? Şöyle düşünelim, bağışıklık sisteminiz vücudunuzun süper akıllı bir alarm sistemi gibi. İlaç alerjisi olduğunda bu alarm sistemi size yardım etmesi gereken masum bir ilacı sanki çok tehlikeli bir hırsızmış gibi algılıyor ve ne yapıyor? Panik düğmesine basıyor, bütün alarmları, sirenleri çalıştırıyor ve tamamen abartılı, aşırı bir tepki veriyor. İşte olay tam olarak bu. Peki, tamam, bu olabiliyormuş. Ama biz bir reaksiyon yaşadığımızı nasıl anlayacağız? Vücudumuz bize ne gibi sinyaller gönderiyor? İşte bu sinyalleri tanımak, güvende kalmanın ilk adımı. Gelin şimdi bu alarm zillerine bir kulak verelim. Genellikle ilk sinyaller derimizden gelir. Böyle basit bir kızarıklık, kaşıntı olabilir ya da o sinir bozucu, kabartılı kurdeşen döküntüleri. Bazen iş biraz daha ciddileşir. Yüz, dudaklar, göz çevresi şişmeye başlar. Buna anjiyoödem deniyor. Ve en kötü senaryoda Allah korusun cildin soyulmaya başladığı Stevens-Johnson sendromu gibi hayatı tehdit eden durumlara bile varabilir. İşin ciddileştiği yer ise reaksiyonun nefesimize etki ettiği an. Yani durup dururken bir nefes darlığı başlarsa, geçmek bilmeyen inatçı bir öksürük varsa ya da en tehlikelisi nefes alırken böyle bir hırıltı, bir ıslık sesi duyuyorsanız işte bunlar kırmızı alarm demek. Bu durumun solunum yollarına indiğini gösterir ve bu asla şakaya gelmez. Ve bitmedi, bu alarm bütün sisteme yayılabilir. Mesela tansiyonunuz aniden düşüp başınız dönebilir, hatta bayılabilirsiniz. Aynı anda mideniz bulanır, kusma veya şiddetli karın ağrısı başlayabilir. Yani ufacık bir hapın tetiklediği şey bir anda bütün vücudu etkileyen tam bir krize dönüşebilir. İşte bu nokta durumun ne kadar ciddi olabileceğini en net şekilde özetliyor. Kaynağımızda da aynen şöyle diyor, bazı ilaç alerjileri çok şiddetli olabilir ve acil servis başvurusu hatta yoğun bakım ihtiyacı doğurarak hayatı tehdit edebilir. Yani anafilaksiden bahsediyoruz, gerçek bir tıbbi acil durum. Peki bu işin arkasındaki olağan şüpheliler kimler? Hangi ilaçlar bu tür reaksiyonlara en sık yol açıyor? Aslında teoride her ilaç yapabilir ama iki büyük grup var ki onlar listenin en başında yer alıyor. Ve işin ilginç yanı da burada. Bu iki grup, yani ağrı kesiciler ve antibiyotikler bambaşka mekanizmalarla çalışıyor. Antibiyotiklerdeki olay bizim bildiğimiz klasik alerji. Yani bağışıklık sistemi direkt ilacın kendisine saldırıyor. Ama ağrı kesicilerde, özellikle NSAID dediğimiz grupta durum daha farklı. Orada sistem ilacın kendisine değil, ilacın vücutta yaptığı şeye, yani etki mekanizmasına aşırı tepki veriyor. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir ayrım. Gelin şimdi bu ağrı kesici meselesine biraz daha yakından bakalım. Çünkü en çok kafa karışıklığı da burada yaşanıyor. Şimdi bakın, bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Aspirin, ibuprofen, naproxen gibi o bildiğimiz güçlü ağrı kesiciler var ya, onlar COX-1 inhibitörleri, işte bu grup reaksiyon açısından daha riskli olan grup. Diğer yandaysa parasetamol gibi daha çok COX-2 üzerinden çalışan ilaçlar var. İşte bunlar o hassasiyeti olan insanlar için genellikle çok daha güvenli bir seçenek. Bu ikisi arasındaki farkı bilmek, inanın bana, hayat kurtarır. Ama asıl tehlike nerede biliyor musunuz? O Plus veya Forte yazan kombine ilaçlarda. İçinde güvendiğiniz parasetamol var sanıyorsunuz ama yanına gizlice riskli gruptan bir ağrı kesici eklemişler. Veya en sık yapılan hata, soğuk algınlığı ilacı alıyorsunuz, parasetamollü zannediyorsunuz, bir bakıyorsunuz içinden ibuprofen çıkıyor. O yüzden altın kural ne? Kutunun arkasını çevirip içindeki etken maddeleri okumak. Her seferinde, istisnasız. Peki, tüm bu riskleri öğrendik, şimdi ne yapacağız?
Endişelenmek yerine harekete geçelim. Güvende kalmak için izlememiz gereken çok net bir yol haritası var. Gelin birlikte bakalım. Diyelim ki bir ilaçtan sonra bir reaksiyon yaşadınız. Ne yapacaksınız? 1. O ilacı hemen kesin. 2. Vakit kaybetmeden bir immünoloji ve alerji uzmanına başvurun. Onlar yapacakları özel testlerle hangi ilacın suçlu olduğunu net bir şekilde bulabilirler. Ve tanı konulduğunda size üzerinde alerjiniz olan ilaçların yazdığı bir kart verecekler. Bu kart sizin tıbbi kimliğinizin bir parçası. Hayati bir öneme sahip. Ve aslında her şey gelip tek bir temel prensibe dayanıyor. Akılcı ilaç kullanımı. Yani her başımız ağrıdığında hemen ilaca sarılmamak. Bir ilacı sadece ve sadece doktor önerdiyse ve gerçekten gerekliyse kullanmak. Vücudumuzu gereksiz yere kimyasallara maruz bırakmamak en iyi korunma yöntemi. O zaman bugünden aklımızda kalması gerekenler ne? 1. Herhangi bir ilaca, herhangi bir an alerji geliştirebilirsiniz. 2. Vücudunuzun verdiği sinyalleri, o alarm zillerini iyi tanıyın. 3. Ağrı kesiciler özel bir kategori, etiketleri okumadan asla kombine bir ilaç almayın. 4. Şüpheniz varsa test yaptırın, varsayımlarla hareket etmeyin. Ve 5. Alerji kartınız varsa cüzdanınızdan asla ayırmayın. Şimdi son bir soru. Arada bir ilaç dolabınızı açık, tarihi geçmiş ilaçları atıyorsunuz değil mi? Peki bugünden sonra o dolabı açtığınızda sadece son kullanma tarihlerine mi bakacaksınız? Yoksa artık içindeki o gizli risklere, o küçük yazılara, etken maddelere de farklı bir gözle mi bakacaksınız? Bu sorunun cevabı belki de bir gün hayatınızı kurtarabilir.